Herkese merhabalar. Bu videoda Excel'de en uygun satın alma teklifini, yani en düşük fiyatı gösteren satın alma teklifini bulmayı göstereceğim. Bunu da indiz, kaçıncı ve minimum fonksiyonlarıyla yapacağız. Şimdi öncelikle bu fonksiyonlardan çok kısa bahsedeyim. Minimum fonksiyonu adı üstünde bir dizideki, bir tablodaki en düşük değeri veriyor bize. Kullanımı da çok basit. Eşittir minimum, aç parantez, seçtiğimiz şu C2 F2 aralığındaki en küçük değer 54'müş. Bunu gösteriyor. Aşağı doğru çekersek bu sefer şu aralıktaki en küçük değer de 37'ymiş. Bu şekilde gösteriyor. Kaçıncı ne ifade ediyor? Kaçıncı da mesela biz şu anda en küçük değeri 54 olarak bulduk. Kaçıncı da şöyle çalışıyor. Eşittir. Kaçıncı diyelim. Minimum değerimi arıyorum. Aranan değer. Aranan dizi nerede arıyoruz? Şurada arıyoruz. Noktalı virgül tam eşleştir diyelim. Kapattık. Enter'a bastık. Bu 1. Neyi ifade ediyor? 54. Bizim aradığımız değer minimum değerdi ya. Şu dizide ki konumu ne? Yani birinci sırada bakın bu. Şu dizi olarak değerlendirin. A, B, C, D elemanları. A eşittir 54'müş yani. İkinci dizimize bakalım. A 59, B 73, C 37, D 56 dersek şu 37 de bakın 3. eleman. Yani C'ye tekabül ediyor. Bu da kaçıncı dizideki kaçıncı eleman olduğunu gösteriyor bize. Indis'te çok örneğini yaptık videolarda daha önce ama kısaca yine bahsedeyim. Bunun aslında iki kullanımı var da ikinci kullanım biraz karışık değil aslında ama şimdi bu videonun konusu değil. Onu başka bir videoda anlatırım. Indis'te şöyle bir dizideki aradığımız değerlerin satır ve sütun numaralarına göre konumunu veriyor, değerini veriyor, değerini gösteriyor. Kullanımı da şöyle. B4 ile E10 arasındaki tablomuz şu. Bakın B4 ile E10 arası dizi dediği o. Satır sayısı 6. Şimdi bu dizide daha doğrusu bu tabloda 6. satır 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu satır yani. Şu satır ve üçüncü sütun diyor bakın. Üçüncü sütun. 1, 2, 3 yani fiyat sütunu. Yani fiyat sütunu 100 olarak getirdi. Yani B4 ve E10 arası. Bakın B4 ve E10 arası. Ben demin yanlış söyledim. Şurayı seçtim ben. Bu yanlış söyledim. B4 ile E10 arasındaki 6. satır yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 3. sütun 1, 2, 3. O da 100'ü gösteriyor. Yani bize bir matris gibi bir kesişme noktasını gösteriyor indis aslında. Şimdi bunları teklif formunda, teklif tablosunda hepsini beraber kullanarak nasıl yapacağız onu göstereceğim. Şimdi tablomuz bu. Stoklarımız, ürünlerimiz var. Mağazamızdaki. Bunlar da teklif veren firmalar. Bu sütunlardakilerde. Minimum teklif veren firmayı bulmaya çalışacağız. Şöyle sileyim. Şuradaki G sütununa dikkat edin. Şimdi demin gösterdiğim fonksiyonları burada iç içe kullanacağız. Indis diyoruz. Aç parantez. C1 F1 aralığını seçiyorum. F4 ile sabitliyorum ki aşağı doğru çektiğimiz zaman kaymasın. Noktalı virgül kaçıncı. Zaten bu indis ve kaçıncı genelde
şu ara gibi bir veriyi getirme için kullanılan fonksiyonlardır. İç içe kullanılan fonksiyonlardır. Kaçıncı dedik? Minimum fonksiyonumuzu girdik. Yine C2 F2 aralığını seçiyorum. Bu değerdeki minimum değeri getirecek bize. Parantezimizi kapattık. Aranan dizi. Yine C2 F2'yi seçiyorum. Ve tam eşleşme için 0'ı seçtim. Ve kaç parantez açtıysam o kadar parantez kapatıyorum. Evet. Evet, şimdi şurada bir seçerken evet C1 F1 diyecektik ki firma isimlerini alsın. Bakın yaptığım hatayı gösteriyorum. Şurada C2 F2 dedik ya indiste. Aslında o gitti. Bu değerleri getirdi. C1 F1 demem lazım ki firma isimlerini getirsin. O yüzden şu formüldeki C2 F2 C1 F1 olarak değiştirip sabitliyorum. Bakın. X AŞ olarak geldi. Bunu da aşağı doğru çekiyorum böyle. Aşağı doğru çektiğim zaman bakalım şimdi. Bizim C2 F2 aralığındaki en düşük teklifi veren firmamız 54. Yani zaten burada 54 olarak getirdi aslında. Biz firmayı kaçıncı indiste C1 F1'i seçtiğimiz için firma ismini getirecek buraya. Yani X AŞ'ymiş bakın. Bu dizideki minimum fiyatı veren firma X AŞ'ymiş. Buradaki minimum değer hangisi? 56. O da bakın K limiti, 37. O da Z limitede tekabül ediyor. Üçüncü sıradaki en düşük fiyatımız 64. O da Z limited bakın. İşte böyle firmalardan teklif aldığınız zaman bunları bu tabloya yerleştirip fonksiyonları kullanırsanız kolay bir şekilde değerlendirme imkanı sağlar. Umarım faydalı olmuştur. Bu iç içe fonksiyonları kullanmak Excel'de önemli. İşlerinizi kolaylaştırır. Şimdilik video bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.